Yani İslam ülkelerine bakıyoruz hakikaten savaş halinde, fakir ama Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyoruz. Gelişmiş, kalkınmış, medeni. Avrupa 300 yıl kadının ruhu var mı, cin mi, şeytan mı diye tartışırken ben kalbim çok temiz, namaz kılıyorum, uçaktan paraşütsüz atlasa yere çakılır. Neden? Doğru. İslamiyet'in güya hakikat olmadığına hükmediyorlar ya. Hatta Japon generalinin bir itirafı var. İnceliyor İslam dünyasını. Bu dediğim tam 6000 yıllık nasıl dediler. 1200 yılda İslamiyet haklı da şimdi mi batıl oldu? Şehidin kanıyla alimin mürekkebini denk tutan bir dinimiz var bizim. Enis Hocam, Evet. şimdi daha önce yaptığınız videoların altına gelen yorumlardan bir tanesi var. Müsaadenizle onu okuyarak bir soru tarzında sorabilir miyim? Tabii olabilir. Şimdi diyor ki mesela bu hidayetle ilgili, yani eski hayatınızdan İslamiyet'i seçmekle ilgili videonuzun altına gelmiş. Şöyle yazmış, demiş ki Enis Bey'in huzuru ve mutluluğu bulduğuna sevindim. Ancak Müslüman olan ülkelerden hangisi mutlu ve refah içinde yaşıyorlar? Portakal ve elmanın oluşumu ve sunumu nedeniyle birçok sorunun cevabını bulmuşsun. Ben de bunları yaratanın nasıl yaratıldığı sorusunun cevabını bulamıyorum demiş. Burada özellikle vurgulamak istediğim şu: İslam aleminin şu andaki içinde bulunduğu durumdan yola çıkarak İslamiyet'in güya hakikat olmadığına hükmediyorlar ya. Evet. Yani Avrupa'nın durumu belli, Müslüman aleminin durumu belli. O zaman İslamiyet'te acaba bir hakikatsizlik mi var gibi zihinlere geliyor ya. Evet. Bununla ilgili ne demek istersiniz hocam? Şimdi Bediüzzaman'a da bu Sünnat eserinde ta Osmanlı'nın son dönemlerinde böyle bir soru geliyor. Diyor ki nerede bir gayrimüslim varsa medeni, uyanmış, işte rahat, müferrah. Nerede bir Müslüman varsa hakikaten bedevi, işte çatışma halinde, fakir. Demek ki nokta yani bu İslamiyetler. Aynı Evet. yine değerler eğitimine gittiğimiz zaman biz şunu görüyoruz. Çocuklar hakikaten bir mana arayışında. Yani inandıkları ve mensup oldukları ülkenin ve dinin niçin böyle dünyada ses getirmediğini çocuk sorguluyor. Yani ben Doğru. mensup olduğum bir ülke var Doğru. ve bir dinim var. Neden benim ülkem ve dinim ve Müslüman ülkeler neden dünyada lider konumunda değil? Bu mana arayışını biz hissediyoruz. Aslında Enis Hocam o fıtri bir şey ve şu: ya İslamiyet'in şu güzelliklerini neden dünyaya duyurmuyoruz? Evet. Çünkü İslamiyet, yani şu andaki alemin bulunduğu durum belli. Eğer İslamiyet galip gelse oradaki bütün sıkıntılar gidecek. Evet. Ve o hakikati yaşayıp da oralara bir nüfuz ettirebilirsek Evet, diye evet. insan istiyor işin Evet, doğrusu. evet, güzel. Zaten yine diyor doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu yaşasak bütün dünya milletleri feç İslamiyet'e girecek. Doğru. Aynı bir okulda bir öğrenci kalktı. Hocam dedi yani İslam ülkelerine bakıyoruz hakikaten savaş halinde, fakir, başka ülkelerin güdümünde ama Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyoruz. Gelişmiş, kalkınmış, medeni. Yani onlar Hristiyan hocam. Biz de Müslümanız. Yani bu ülkelerde Müslüman. Neden böyle yani deyince Doğru. çok güzel. Dedim bakın arkadaşınız gerçekten sorusu seviyeli ve ben böyle soru bekliyorum sizden dedim. Böyle onların hoşuna gitti yani. Nasıl geldi bu çocuk? Niye bunu sordu? Böyle şaşırmadım. Çok güzel ve seviyeli bir soru. Teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkür ettim. Ve tahtaya 2 tane böyle kafa resmi çizdim. Bu atış poligonlarda olur ya. Birine Hans yazdım. Birine Hasan yazdım. Hans'ın içine doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, gayret, ilim, merak, temizlik. Hasan'a da sahtekarlık, üçkağıtçılık, yalancılık, pislik, tembellik, gıybet, dedikodu. Dedim bakın bir insan zatı için sevilmez. Bir insanın bir zatı var, bir de sıfatları var. Bakarsın şeklini beğenmezsen ama bir karakter vardır. Tanışırsın. Onunla diyalog kurarsın. Ya dersin ne kadar güzel bir insan ya. Nasıl anladım bunu? Şeklini beğenmedin ama önce ama Doğru. onun karakteri, onun sıfatları onu çok senin aleminde büyüttü. Bazen bakarsın çok güzel giyimli, güzel yüzlü biri. Bir bakarsın davranışları adi, böyle biçimsiz, ölçüsüz. Bu insandan nefret edersin. O zaman biz anlıyoruz ki insan zatı için sevilmez. Sanat ve sıfatı için sevilir. O zaman dedim ki bak bu sıfatlar Hans'ı sürekli yukarı çıkarır. Hasan'ı da aşağı indir. İsimleri sildim. Hans'ı Hasan yaptım. Hasan'ı da Hans yaptım. Şimdi ne oldu? Bak Hasan yükselişe geçti, Hans inişe geçti. Bakın Avrupa'yı ve Amerika'yı üstün yapan, onları gelişmiş yapan onların Hristiyanlığı değil. Onların Hristiyan olması, ateist olması veya Yahudi olması değil. Bunların İslam gibi yaşamaları. Yani doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı, gayreti, Allah'ın yeryüzüne koyduğu kanunları mükemmel bir şekilde kullanmasından gelen bir muvaffakiyet ve gayret var. Ama biz eğer yattığımızda istediğimiz kadar namaz kılalım, istediğimiz kadar oruç tutalım, dünya hayatını ve dünyanın imarını bize kazandıracak Allah'ın kelam sıfatından gelen namaz ibadet değil, Allah'ın irade sıfatından gelen Allah'ın kanunlarına uymak. O yüzden kim Allah'ın kanununa uyarsa o muvaffak olur. Mesela ben kalbim çok temiz, namaz kılıyorum, uçaktan paraşütsüz atlasa
olsa yere çakılır. Neden? Doğru. O kalp temizliğiyle namaz kılmak onu kurtarmaz. Müslüman kafir fark etmez Fark orada. etme, orada hepsi gider. Yani Allah'ın irade sıfatından gelen kanunları Müslüman kafir fark etmiyor. Kim uyarsa dünyada muvaffak oluyor. Ama kelam sıfatından gelen şeriatına, kanunlarına dünyadayken mümin uyduğu zaman mükafatını ahirette görür. Ayrı konu. O yüzden dedim, mesela dedim ki doğruluk müminde olması gerekiyor. Evet hocam. Temizlik. 5 defa abdest alıyoruz dedim günde. Evet. Ondan sonra gayret, ilim için ne de olsa gidip alın. Şehidin kanıyla alimin mürekkebini denk tutan bir dinimiz var bizim. Bin bakın dedim, Endülüs, Emevi, Selçuklu, Osmanlı en zirvede olduğu dönemlerde dini en güzel yaşadığı dönemler. Ne zaman gaflet, ne zaman böyle çekişmeler, şahsi ihtiraslar girmiş, biz inmişiz. Hatta Japon generalinin bir itirafı var. İnceliyor İslam dünyasını. Diyor ki, siz Müslümanlar dininize ne kadar ciddi sarılmışsınız, o kadar terakki etmişsiniz. Avrupa dindeki o taassubu bırakmış, ondan sonra yükselmiş. Şimdi biz Avrupa dini terk ettiği için yükseldi. Biz de dini terk edince yüksel olmuyor. Biz Avrupalı gibi değiliz. Bakın, süt de gıdadır, tereyağı da gıdadır. Süt bozulsa çökelek oluyor. Ama tereyağı bozuldu mu zehir oluyor. Müslüman, yani sütün en son ve en üst kalitesi olan tereyağı bozuldu mu Avrupalıya benzemiyor. Beter oluyor. Ama Avrupalı kendi dinini terk etse, İslamiyet'i kabul etmese de kendi dinini, onu da kabul etmese, dinin toplum üzerine bıraktığı bazı ahlaki kurallar var. Bunlara riayet ediyor ve başarılı oluyor. Ama bir Müslüman peygamberimizin zincirinden çıksa, ne İsa Aleyhisselam'ı ne Musa Aleyhisselam'ı hiçbir dini kabul etmediği gibi hiçbir kemalatı da kabul etmiyor. Şimdi aslında hocam şöyle bir şey var. Yani Müslüman alemi yaklaşık 1200 senedir dünyaya hakim. Evet. Peygamberimizin geldiği dönemden şimdiye kadar ki tarih sürece bir baktığımızda, yani 1400 yıllık sürece baktığımızda Avrupa'nın, yani Batı medeniyetinin hakim olduğu sadece 200'lük bir dönem var. Aynen. Peki Aynen. geri kalan 1200'de dünyaya hükmeden bizdik. Osmanlı'da, Selçuklu'da, Abbasiler'de, Emevilerde. Ama kader bize de bu manayı da gösterdi. Biz 200 yıl sizin dediğiniz o Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına uymadık. Uymadığımızdan dolayı şu anda aşağıda gözüküyoruz. Evet. Yani mağlup olmuş gibi gözüküyoruz. Ama geriye dönüp bakalım, 1200 yılı nereye atacaksınız? Yani 1200 yılda İslamiyet haktı da şimdi mi batıl oldu? Öyle değil. Demek ki burada bir hakikatsızlık yok. Bizim uyup uyumamamızda, İslami kanunları yaşayıp yaşamamamızda sıkıntı var, değil mi hocam? Aynen öyle. Bir öğrencilerim üniversiteyi kazanmıştı. Yine 90'lı yılların sonu. Hocam artık üniversiteye gidiyoruz, bir duanızı alalım diye geldiler eve. Bekarım o zaman. Ondan sonra yani biri de hocam dedi, yani neden teknolojide biz onlar gibi ileri değiliz dedi. O zaman cep telefonları yeni çıkmış. Gösterdim telefonumu. O zaman Aselsan cep telefonum vardı. Nokia'da titreşim yoktu. Benim Aselsan'da titreşim vardı. Samimi söylüyorum. Gururla taşıyor. İlk telefonum Aselsan. Dedim ki, bu telefon kaç yıllık bir teknoloji? Yani hocam 5 yıllık, 4 yıllık, kimse 6 yıllık dedi. Bu dedim tam 6000 yıllık teknoloji. Nasıl dediler? Dedim, bunda Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın bir sürü peygamber imzası olduğu gibi, yani İngiliz'in, Alman'ın, Türk'ün, Arap'ın, birçok ülkenin buna telavvuk efkar deniliyor. Fikirler birbirine eklenirken gelir. Şimdi Bolu'daydı olay. Dedim ki, siz ormanı çok iyi bilirsiniz. Büyük 100 yıllık bir ladin ağacı keseceğiz baltayla. Vurdum. Ben bunu bitiremeyeceğim ben. Baltayı bıraktım, gittim. Başka biri geldi, baktı balta var ağaçta biraz. O da uğraştı. O da deviremedi. Tam 10 kişi uğraştı. 11'inci de benim. Ya sensin. Dedim ki, geldin 2 baltayı vurdun, ağaç devrildi. Doğru, ağacı deviren sensin. Ama o senin eserin mi değil? Önden 10 kişi daha var. O zaman biz diyeceğiz ki, bu ağaç ondan sonra yalnız benimle değil. Evet, ben yıktım ama benden önce çok insanın emeği var bunda. Evet, teknoloji mesela, biz hakikaten değerlerimiz unutturulmuş. O kadar mükemmel bilim adamlarımız Araplarda, Türkler. Bakın, Avrupa 300 yıl kadının ruhu var mı? Şeytan mı? Cin mi? Cin mi? Şeytan mı diye tartışırken Müslüman alimler uzay haritaları çiziyorlardı. Uzaydaki krokileri çiziyorlardı yani. Yani onların karanlık dönemi aslında bizim altın çağımız dönemi. Altın çağımızdı. Bize göstermemişler ve görememişiz. Ama inşallah bunlar artık kırıldı. Her şey görünür hale geldi. O eski dönem bitti. Yani aslında olayın bir başka boyutu da hocam. Yani şu anda İslam aleminin teknolojide geri kalmasının en büyük sebebi yine içimizdeki batılılardan kaynaklanıyor. Yani biz aslında Müslümanlar olarak terakkiye karşı değiliz. Bunu dinimiz zaten bize emrediyor. Ama biz ne zaman bir şey icat etmeye kalkmışız, ya içimizdeki münafıklar ya dışarıdaki zalim kafirler bir yolunu bulup bizi bir şekilde engellemişler. İşte düşünün, o Aselsan'ın telefonu maalesef birileri engellemiş, yapılmamış. Aynen öyle. Yani bunu Müslümanlar mı engelledi? Hayır. İçimizdeki münafıklar engellediler. Ya dışarıdan emir aldılar ya da içeriden birileri onları fitnelerle uyandırdı. Maalesef bizi bu manada geri bıraktırdılar. Yani bizi geri bıraktıran İslamiyet değil hocam. İçimizdeki bazı münafıklar ya da kafir zalimler. Evet, doğru. Çok teşekkür ederiz Ben de hocam. teşekkür ettiğim, sağ olun. Bu video hoşuna gittiyse
Ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.